Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle yün bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. Orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şişler 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, gösterişli, farklı bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 7. Yani her model 10 ilmekten oluşuyor. En sonuna 7 ilmek ekliyoruz. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle 2 model üzerinden başlayacağım. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladıktan sonra şöyle birkaç sıra pirinç lastik yaptım. Pirinç lastiği, yani bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler tabii ki biliyor. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir sonraki sırada tersin üzerine düz, düzün üzerine ters örülüyor. Bu model için de ilmeklerinizi aldıktan sonra tam ölçüde, ondan sonra ters ilmekle başlayacaksınız. Çünkü modelin devamında da pirinç var. Onun tam denk gelmesi için. Ters, düz, ters, düz. İlk sırada bu şekilde başlıyoruz. Ona dikkat edelim. Eğer pirinç lastik yapacaksanız tabii ki. Bu model lastik de istemiyor. Lastiksiz de kullanabilirsiniz. Onu da göstereceğim size. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ters, bakın tam denk geliyor lastikle. Bir düz, bir ters, bir düz ilmekle bir ters. 5 ilmeğimi tamamladım. Ters, düz, ters, düz, ters ilmek örerek. Devamındaki 5 ilmeğimi de düz örüyorum. 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Daha sonra yine pirinç örneği, tersin üzerine, düzün üzerine ters ördüm. Tersin üzerine düz. 1, 2, bir ters, bir düz, bir ters. Burada da yine 5 ilmeği bir ters, bir düz, bir ters, bir düz örerek tamamladım. 5 düz ilmek. Pirinçlerimiz hep tersten başlıyor arkadaşlar. Yani ters ilmekten. 5 düz ilmekten sonra yine pirinç örneği. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Lastik yapmadıysanız aynı benim gösterdiğim gibi başlayacaksınız. Birinci sıra ön yüzünde. Ters ilmekten başlıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Buna dikkat edelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bakın düz ilmeğim var. Bunu ters örüyorum. Ters olan ilmeğimi düz, düz olan ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz, düz olanı ters. 5 ilmek pirinç modelini kurdum burada. Daha sonra 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek ters ördüm. Daha sonra 5 ilmek pirinç modeline geçtik. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Yani tersin üzerine düz, düzün üzerine ters örerek 5 ilmeği tamamladık. Burada 5 ters ilmeğimiz, yine ters olarak örelim. 5 ilmek pirince geçtim. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz örerek devam ediyoruz. 5 ilmeğimizi tamamladık. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Bakın şöyle. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra yine 5 ilmek pirinç modelimiz. Bir ters, bir düz,
bir ters, bir düz, bir ters. Tersin üzerini düz, düzün üzerini ters örerek 5 ilmeği tamamladım. 5 ilmek düzümüz var. Yine düz örerek devam ediyorum. 5 ilmek pirinç modeli, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 5 düz ilmek, pirinç modeli, bir ters, 5 ilmeği tamamlamamışım burada. 4, tamam, birinde ördüm. 5 ilmek örmüş oldum. Şimdi pirinç modeline geçtim. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 5 ilmek pirinç modelimiz var. Burada ne yapıyorduk? Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Düzün üzerine ters örerek 5 ilmeğimi tamamladım. Burada 5 ilmekte tersimiz var. Bunları da ters olarak örelim. Sıramızı bu şekilde devam edelim. Evet. 5 ilmek pirinç modeli, 5 ilmek ters. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 5 ilmek pirinç modelimiz. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz örüyoruz. Bu 5 ilmekte. Evet, tamamladım. 5 düze gelince bakın şöyle burada 5 düzümüz var. Birinci ilmeğimi bir kez ördüm. Tekrar aynı ilmeği bir kez daha örüyorum. Şöyle göstereyim. Bir sonraki sırada bunu bırakarak ilmeğin boyunu uzatacağız. Devamındaki 4 ilmeği de düz ördüm. 5 ilmeği tamamladım. 5 pirinç ilmeklere gelince düzün üzerini ters, tersin üzerini düz örerek 5 ilmeği tamamlayalım. Diğer 5 düz ilmeğe gelince birinci ilmeği 2 kez örüyorum. Şişimden çıkarmadan bir kez daha ördüm. Devamındaki 4 ilmeği de düz ördüm. 5 pirinç örneğine gelince düzün üzerine ters, tersin üzerine düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 5 ilmek pirinç modelimiz. Düzünü üzerine ters, tersin üzerine düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters, ters olan ilmeğimi düz örerek sıramı, yani bu 5 ilmeği tamamladım. Geldim buradaki 5 ters ilmeğe. Bunların birincisini ters olarak ördüm. Bir ters ördüm. Daha sonra bu 3 ilmeği aldım sağ şişime. Şu ilmeği de şöyle bırakarak ilmeğimin boyunu uzattım. Bu 3 ilmeği sol şişime ön taraftan, diğer boyunu uzattığım ilmeği de arka taraftan tekrar getirerek sol şişime taktım. Ve bunları tek tek ters örüyorum. 1 2 3 4. Bir tane de önce örmüştüm. Yine toplamda 5 ters ilmeğimiz var burada. 5 ilmek pirinç. Düzün üzerine ters, ters ilmeği de düz olarak örüyoruz. 5 ters ilmeğe gelince birincisini ördüm ters olarak. Diğer üçünü aldım sağ şişime.
Dördüncü ilmeğin şöyle boyunu uzattım. Bu 3 ilmeği sol şişime aldım. Ön taraftan, arka taraftan da boyunu uzattığım ilmeği tekrar sol şişime taktım. Bunları da tek tek ters örüyorum. Şöyle toplamda burada 5 ters ilmeğimiz oldu yine. Sondaki 5 pirinç modeline geldim. Düzün üzerine ters, tersin üzerini düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. 7. sıra ön yüzünde yapacağımız işlem, kenar ilmeğinden sonra yine 5 ilmek pirinç. Düzün üzerini ters, tersin üzerini düz örüyorum bu 5 ilmekte. Şu şekilde. 5 düze gelince burada 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. 5. düz olan ilmeğimi de 2 kez örüyorum. Bakın 1, 2. 2 kez ördüm. 5 ilmeği tamamladım. 5 pirinç ilmeği, bir ters bir düz örerek devam ediyorum. 5 düze gelince 4 tanesini örüyorum önden. 4 düz ilmek ördüm. 5. düze gelince 2 kez örüyorum. Pirinç modeline geçtim. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 7. sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra yine 5 ilmek pirinç modeli. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Evet, geldim buradaki 5 ters ilmeğe. Birincisinin boyunu uzattım. Bakın şöyle aldım. Diğer 3 ilmeği de yine sağ şişime aldım. Boyunu uzattığım ilmeği sol şişime arka taraftan aldım. Diğer 3 ilmeğimi de ön taraftan alarak tekrar sol şişime taktım. Bunları ters örüyorum. 1, 2, 3, dördüncü şu boyunu uzattığım ilmek, bir tane de burada vardı. Toplamda yine 5 ters ilmek ördüm. Bakın şöyle bir görüntümüz var. 5 ilmek pirinç modeli. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz. Evet, 5 ilmeği tamamladım. 5 ters ilmeğe gelince bu birinci ilmeğimi şöyle alarak boyunu uzattım. Daha sonra şu 3 ilmeği aldım. Arka taraftan şu boyunu uzattığım ilmeği aldım. Sol şişime. Önden de bu 3 ilmeğimi tekrar sol şişime takarak şöyle bunları ters örüyorum. 5 ilmek ters örüyoruz toplamda. 4 ilmeğimiz burada. Şu boyunu uzattığım 4. ilmeğim. Bir tane de burada ördüm. Sıramı tamamladım. Daha sonra pirinç modeline geçtim. Düzlerin üzerini ters, terslerin üzerini düz örüyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Evet, sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk. 8 sıradan oluşuyor modelimiz. Altına şöyle birkaç sıra pirinç lastik yapmıştım. Lastik böyle yapacaksanız dediğim gibi ilk ilmeğiniz ters olsun. Ters ilmekten başlayın. Tam denk geliyor. Üzerinde çünkü devamı oluyor. Bunu bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şöyle.
Bir parçada lastiksiz yaptım. Bakın direkt modeli başladım. Birinci sırada yaptığımız gibi modeli başladım. Onda da böyle dilimli oluyor. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yaparsınız. Şöyle. Yani erkek örgülerinde kullanacaksanız bu modeli şöyle pirinç lastikle yapabilirsiniz. Bir ters bir düz, iki ters iki düz, yani haroşa lastik, istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bayan örgülerinde de kullanacaksanız şu şekilde dilimli yapabilirsiniz. Yani şal yapımında şöyle yeleğin alt kısmı böyle olur. Yan patlarınız yine pirinç lastikle olur. Bence gayet güzel olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Arka yüzünü de göstereyim. Arka yüzü de böyle. İki tarafta gayet güzel, temiz görünen modellerden. Yelek, hırka, süveter, yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında atkı, bere, bebek battaniyesi hepsinde kullanabileceğiniz gayet güzel bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.